Politecnico di Torino, İtalya'nın en iyi teknik üniversitelerinden biri. Her yıl binlerce öğrenci buraya gelme hayali kuruyor. Ben bu hayali yaşadım. 2 yıl boyunca Polito'da okudum ama sonunda bıraktım. Peki neden? Eğer sen de Polito'ya gitmeyi düşünüyorsan ya da Torino'da okumak istiyorsan bu videoyu sonuna kadar izle. Sana belli başlı Polito'nun avantajları ve dezavantajlarından bahsedeceğim. Eni boyuna konuşacağız. Hadi başlayalım o zaman. Power Education kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Emir. Bu hafta sizlerle birlikte Polito'yu neden bıraktım ya da Polito'nun avantajları ve dezavantajlarından bahsedeceğiz. Bu avantajlardan bahsettikten sonra siz nasıl bir öğrenci profilindeyseniz Polito'da okumak sizin için mantıklı mı değil mi bunu tartışacağız. Hadi başlayalım o zaman. Öncelikle kendimi tanıtayım ben. Ben Emir, 22 yaşındayım. İtalya'da 4. yılımı tamamlıyorum bu sene. Politecnico di Torino'da bilgisayar mühendisliği okudum 2 yıl boyunca. 2021 yılında geldim. Fakat sonrasında bırakmaya karar verip 2. yılımın sonunda Milano Üniversitesi'nde yapay zeka okumaya başladım. Şimdi yapay zekanın 3. senesindeyim. 3. seneme başlamak üzereyim. Şu anda Pavia'da yaşıyorum ve her şey çok yolunda gidiyor. Polito'da okuduğumdan çok daha mutluyum diyebilirim. O zaman biraz kendimi tanıttıktan sonra size şimdi Politecnico di Torino'dan bahsedelim. Politecnico di Torino nasıl bir okul ve neden bu kadar ünlü? Onlardan bahsedelim şimdi size. Polito, İtalya'nın mühendislik ve mimarlık alanında en prestijli üniversitelerinden biri. Dünya sıralamalarında da oldukça üst sıralarda. Özellikle mühendislik, bilgisayar bilimi, mimarlık ve otomotiv alanında çok güçlü. Torino şehriyle birlikte düşünülünce Fiat, Ferrari, otomotiv sektörünün kalbinde bir üniversite. Yani eğitim, iş dünyası iç içe. O yüzden çok sayıda yabancı öğrenci burayı tercih ediyor. Politecnico di Torino'nun sizin için mantıklı mı yoksa mantıklı olmayan bir seçenek olduğuna birlikte karar vereceğiz. Hadi o zaman avantajlarıyla başlayalım. Öncelikle Polito'nun çok ünlü olmasının sebeplerinden biri ya da çok tercih edilmesinin sebeplerinden biri akademik anlamda kalitesi. Çok kaliteli profesörlerle çalışıyorlar. Profesörler alanında çok iyi. Dersler yoğun ve kaliteli geçiyor genellikle. İkinci avantajından bahsedersek uluslararası ortam. Politecnico di Torino öğrenci anlamında çok fazla büyük bir skalaya sahip ve çok fazla öğrencisini bulundurmakta bünyesinde. O yüzden çok farklı milletlerden, çok farklı öğrencilerle tanışmak, uluslararası ortamın kaliteli olması tabii ki de kaçınılmaz şeylerden bir tanesi. Üçüncü ve bence en mantıklı avantajlarından birisi de kariyer fırsatları. Politecnico di Torino gerçekten Avrupa ve dünya çapında çok bilinen teknik üniversitelerinden biri. Çok iyi teknik üniversitelerinden biri olması sebebiyle de kariyer fırsatları oldukça iyi. Kariyer anlamında size çok güzel fırsatlar sunuyor. Kulüpleri vesaire çok kaliteli olduğu için ve kariyer günleri de sürekli yaşandığı için çok güzel fırsatlar bulmanız mümkün. Mezun olduktan sonra da size çok büyük fırsatlar sunuyor tabii ki de. Bir diğer avantajlardan birisi de İtalya'daki diğer şehirlerine nazaran Roma ve Milano ile de karşılaştırdığımızda da Torino büyük bir şehir olduğu için öğrenciler için çok daha avantajlı bir şehir ekonomik anlamda. Ekonomik anlamda avantajları nasıl diyebilirsek market veya günlük yaşam masrafları diğer şehirlerden daha ucuz. Çünkü maaşlar çok yüksek değil diğer şehirler kadar bilinmediği için. Fakat endüstriyel anlamda iyi olduğu için iş imkanları çok iyi. Bunun yanı sıra şehir büyük olduğu için ve nüfusu diğer şehirlere nazaran daha az olduğu için kira sorunu da yaşamıyorsunuz. Ev bulmak ya da kira ücretleri biraz daha diğer şehirlere nazaran öğrenciler için bütçe dostu diyebiliriz. O yüzden çoğu öğrenci de burada yaşamayı tercih ediyor. Fakat gün geçtikçe zorlaştığını herkes de farkındadır büyük ihtimal. Çünkü Politecnico di Torino çok bilinen bir hal almaya başladığı için çok fazla öğrenci de artmaya başladı. Yani çok büyük bir öğrenci şehrine dönüşmekte şu an. O yüzden her geçen senede bu kira artışının ve ev bulma konusunun zorlaştığını göz önünde bulundurmayı kesinlikle unutmayın. Bir diğer iyi imkanı tekrar akademik anlamda araştırma imkanları, lablar, projeler ve Erasmus programları çok güçlü bir üniversite olduğu için istediğiniz yerde başarılıysanız eğer istediğiniz Erasmus ya da Exchange programına katılmanız, akreditasyon konusunda herhangi bir sorun yaşamamanız güzel bir olanak sağlıyor sizin için. Tabii ki de bir öğrencinin üniversiteden isteyebileceği avantajlar bunlar. Fakat her şey tabii ki de güllük gülistanlık olmuyor dediğimiz gibi. Belli başlı dezavantajları da var. Çoğu öğrencinin Polito'yu bırakmasında belli başlı sebepler de var. Çok iyi bir teknik üniversite olmasıyla birlikte zorluklarından bazıları şöyle. Akademik anlamda tabii ki de çok zor. QS ranking'de çok başarılı bir üniversite olduğu için akademik anlamda sizi zorluyor. Size eğitme konusunda çok inatçı bir üniversite olduğu için sizin belli başlı şeyleri ezberleyerek ya da küçük bir pratik yaparak geçmeniz mümkün olmuyor. O yüzden akademik anlamda sizi çok zorlayan bir üniversite diyebiliriz. En önemli dezavantajlarından birisi. Benim de Politecnico di Torino'yu bırakırken ki en büyük motivasyonlarımdan birisi de tabii ki de çok zordu. Akademik anlamda çok fazla zorluyordu. Siz çok Türk öğrenciyle de karşılaşırsınız Politecnico di Torino'yu
bırakıp Unity'de Global Law okumaya vesaire geçen. Çünkü akademik anlamda zor bir üniversite. Bazıları diyebilir, şunları duyabiliyorum ben gruplarda vesaire, işte Politeknik Auditorinu çok da güzel bir üniversite değil ya, gereksiz zorluyor vesaire bir şeyler söyler. Fakat bu kesinlikle doğru değil. Eğer akademik anlamda başarılıysanız ve her şeyi yolunda götürürseniz Polito size inanılmaz fırsatlar sunacak bir üniversite. Ben bunu hiçbir zaman inkar etmiyorum. Şu an geçtiğim üniversiteden de daha iyi olduğunu düşünüyorum bazı anlamda, teknik anlamda ve kariyer açısından. Fakat bazı insanların isteklerine uymuyor. Bazı öğrenciler daha böyle rahat bir şekilde üniversite eğitimini sürdürmek istiyor. Normal olarak İtalya'da daha rahat bir yaşam sahibi olmak istiyor. Sürekli ders çalışmak onlara uymadığı için bazıları üniversiteyi başka motivasyonlardan da bırakıyor olabilirler. Fakat genel olarak herkesin zorlanıp bırakma sebeplerinden en büyüğü tabii ki de akademik anlamda zorlanma olduğu için benim de en büyük motivasyonlarımdan biri de dediğim gibi, bırakmamdaki en büyük motivasyonlardan biri dediğim gibi tabii ki de akademik anlamda çok zorlanıyor olmam. Peki ikinci sebebim neydi ben bu okulu bırakırken ki? Benim ikinci sebebim bu okulu bırakırken ki kaydımla ilgili sürekli sorunlar yaşadım ve sekreterlik bana hiçbir şekilde yardımcı olmamıştı. Ben şu an okuduğum üniversitede çok iyi bir şekilde öğrenci işleriyle iletişime geçip çoğu sorunumu halledebiliyorum. Fakat ben Torino'da dokümantasyonla ilgili vesaire sorun yaşadığımda bana hiçbir şekilde yardımcı olmamayı tercih etmişlerdi. Hatta konsoloslukla vesaire de konuşmuştum. Onlar da yardım etmeye çalıştı fakat öğrenci işleri kesinlikle bu işin içine konsolosluğun vesaire karışmasını istemediği için bana yardımcı olmamayı tercih etmişti. Bu da benim çok olumlu bakmadığım durumlardan birisi olduğu için bir diğer en büyük motivasyonlarımdan birisi de buydu okulu değiştirirken. Bir diğer motivasyonum neydi Politeknik Auditorinu'ya bırakırken? Ki burs olanakları. Burs olanakları çok zordu diğer yerlere nazaran. EDİSÜ aslında çok çok zor değildi şimdi Roma ile vesaire karşılaştırdığınızda. Fakat EDİSÜ'ye başvurmak, prosedür, sürekli noter vesaire ya da tercüme yapmak çok zamanımı alıyordu ve benim için bütçe dostu kesinlikle olmuyordu ve bütçe anlamında zorlanıyordum ben o dönem. Ve konsolosluk Torino için bu gelir beyanı belgesini de vermiyordu tabii ki de o zamanlar. O yüzden tüm belgelerimi vesaire noter yaptırmam gerektiği için benim için çok zorlayıcı oluyordu her sene ve ben bunu yapmamaya karar verip üniversite değiştirmenin daha mantıklı olduğunu karar verdim. O zaman diğer dezavantajlardan bahsetmeye başlayalım. Bu ikinci dezavantaj olarak bahsedeceğimiz şey kendi başına bırakılma hissi. Bu bazıları için çok büyük bir motivasyon olmuyor. Hani dezavantaj olarak hani insanlar bunu çok ciddiye almayabiliyor. Fakat bu Torino için ciddi bir anlamda söz konusu diyebiliriz. Çünkü Torino genel olarak çok gri bir şehir ve genellikle çok yalnız hissettiğiniz bir şehir. Diğer İtalya şehirlerine nazaran. Çünkü İtalya dediğinizde aklınıza gelen şey deniz, kum, güneş, sürekli böyle bir eğlence, şen şakrak vesaire bir hayat. Fakat İtalya'nın çok kuzeyinde bulunduğu için Torino diğer şehirlerine nazaran çok daha sıkıcı olabiliyor. Özellikle en başta kimseniz yoksa çok çok zorlanabilirsiniz. Pavia gibi bir şehir değil, Roma gibi değil. Sürekli bir güneş açıp sürekli insanlarla eğlenebileceğiniz, samimi insanlarla dolu bir şehir olmadığı için başta sizin motivasyonunuzu düşürebilecek bir şehir olabilir. Bunu da göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Eğer sizi hava koşulları vesaire çok etkiliyorsa bunu mutlaka göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Üçüncü olarak bahsetmemiz gereken aslında İtalya için genel olarak bu büyük bir sorun. Bürokrasi. Bürokrasi her şehirde büyük bir sorun İtalya'da. Yani İtalya'nın genelinde büyük bir sorun ya da Avrupa'nın genelinde büyük bir sorun. Fakat Torino'da bu daha da zorlaşabiliyor. Çünkü acensiye intihat eden randevu almak istediğinizde alamıyorsunuz. Çok fazla sıra oluyor. Doktorunuzu seçmek çok zor oluyor. Burs başvurularını yaparken burs başvurusunda saatlerce kuyruk beklemeniz gerekebiliyor. Yani gerçekten çok böyle fazla bürokrasi anlamında en çok zorlanabileceğiniz şehirlerden birisi olduğunu düşünüyorum ben Roma'dan sonra. O da diğer bir motivasyonumdu benim aslında şehri ve üniversiteyi değiştirirken. Bunu da göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Eğer bürokrasi konusunun zor olduğunu düşünüyorsanız Politecnico di Torino'da ya da Torino'da 2 kat daha zor. Bir diğer dezavantaj olarak söyleyebiliriz ki sosyal hayatın sınırlılığı. Şimdi Torino eğlence anlamında çok fazla imkanlar sunan bir şehir. Eğer dışarı çıkmayı vesaire, gece dışarı çıkmayı, arkadaş edinmeyi vesaire çok seviyorsanız Torino size çok güzel imkanlar sağlayacaktır. Çok fazla eğlence mekanı vesaire bulunur. Türk komünitesi güçlü bir şehirdir. Çok fazla Türk'ün de bulunduğu için eğlenip arkadaş edinmeniz çok zor olmayacaktır sizin için. Fakat eğer siz normal
günlük hayatınızda yapmayı sevdiğiniz bazı workshoplar vesaire varsa ve gece dışarı çok sevmiyorsanız bu sizin için bir sıkıntı olabilir. Çünkü Torino'nun genellikle eğlence hayatı gece hayatının etrafında dolaşmakta. Çünkü Torino Avrupa çapında da gece hayatı anlamında çok bilinen şehirlerden bir tanesi. Eğer siz çok gece dışarı çıkmayı seven bir insan değilseniz ve gün aktivitelerini seviyorsanız bu da sizi zorlayabilecek dezavantajlarından bir tanesi. Bunu da göz önünde bulundurun ve Politecnico di Torino çok zor bir üniversite olduğu için günlük hayatınızda da çok fazla yapabileceğiniz bir şey olmuyor ders çalışmaktan başka. Bunu da göz önünde bulundurmanız gerekiyor diyebilirim. Tabii ki de bu dezavantajlar herkes için geçerli olmayabilir. Herkesin ne istediği, hayattan beklentileri veya şehirden ya da okuldan beklentileri çok farklı olabiliyor. Ya da akademik anlamda izlemek istediğiniz yollar çok çok farklı olabiliyor birbirinden. O yüzden bunları göz önünde bulundurduğunuzda bu kişisel bir deneyim olduğunu kesinlikle unutmayın. Benim çok da arkadaşım vardı Torino'da. Çok çok eğlendikleri ve çok güzel bir öğrenim hayatı geçirdikleri. Fakat Torino bu şehirlerden biri değildi benim için. Ben o yüzden değiştirmeyi kendime hak olarak gördüm. Ve değiştirdim ve gerçekten kararımdan pişman değilim ve çok daha mutluyum diyebilirim. Umarım herkes için böyle olur. Polito çok ünlü bir üniversite olduğu için Türk öğrenciler arasında şu anda çoğu öğrencinin de yaşadığı bir durum olduğu için bu duruma değinmek istedim. Umarım bu video size bilgilendirici olmuştur. Eğer daha fazla sorunuz varsa yorum yapmayı unutmayın ve kanalımızda daha fazla video izlemek istiyorsanız abone olmayı ve videoyu likelamayı unutmayın. Haftaya görüşmek üzere. Bay bay.